Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte gazoz kapaklarından çiçek tablo yapacağız. İnanılmaz bir geri dönüşüm çalışması bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi hemen bir ahşap tablomuz var. Ne dedik? Geri dönüşüm. Bu parça yer kaplamaları yaptığımız parkelerden artan parçalar, biliyorsunuz ki daha önceki çalışmalarımda da çok kullanıyorum bu tahtaları, bu ahşapları. Çok kullanışlılar gerçekten, her boyutu artan her parçasını muhakkak bir yerde değerlendiriyorum bu tahtaların. Önce hemen zeminimizi oluşturmak için beyaz astar yapıyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Bir sürü gazoz kapağımız var şimdi gördüğünüz gibi. Size şöyle küçük bir tavsiye verebilirim. Ortasından bastırıp katlıyorsunuz. Fakat gazoz, kola, fanta, asitli içeceklerin kapakları daha sert. Yani içindeki gördüğünüz beyaz vakumlanan yeri, plastiği daha sert ve katlanması daha zor oluyor. Ben de aynı zamanda soda kapakları da vardı. Soda kapakları daha yumuşak, daha inceler. Eğer bu çalışmayı yapacaksanız soda kapaklarını kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten katlaması daha kolay oluyor. Gazoz, dediğim gibi, asitli içeceklerin kapaklarına göre. Hemen kapaklarımızı renklendirelim. Çiçeğinizi istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Her zaman söylüyorum, kullandığım renkler tamamen benim kendi tercihim. Siz istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Bu arada açık renk kullanacaksanız küçük bir tavsiyede bulunabilirim. 2 kat sürmeniz daha güzel olur. Çünkü kapaklarımız renkli. Benim elimdekiler renkli ya da diyebilirim. Birkaç renk olduğu için ben 2'şer kat boyayacağım. İyicene kapansın ve tablomun üzerinde tek renk görünsün diye. Boyarken altlarını da mümkün mertebe boyamaya çalışın. Çünkü böyle 3 boyutlu oluyor ya çiçeklerimiz, kapaklar katlandığı zaman. Alttan kapağın yazısı, rengi gözükmesin. İkinci katları da boyuyorum. Biraz zemine yapışıyor ama kaldırdığınızda herhangi bir şey olmuyor. İkinciyi tekrar boyamak için aldığınızda herhangi bir sıkıntı yok. Çiçeğimizin ortasını sarı yapacağım ben. O yüzden önce kapağıma beyaz astar yaptım. Her zaman söylüyorum bunu çalışmalarımda. Alttan zeminin açık renk yaptığımızda alttan zeminin belli olmaması için muhakkak beyazla astar yapıyoruz. Bunu her neyi boyarsak boyayalım yapıyoruz. Yani taşta oluyor, kapakta, ahşapta muhakkak bir astar yapmamız gerekiyor. Çünkü açık renklerde yansıma yapıyor kuruduktan sonra. Bu da yine aklımızda küçük bir ipucu olarak kalsın. Şimdi yapraklarımızı boyuyorum ben yeşil renge. Yine aynı şekilde bunları da tek renk ve herhangi bir harelenme olmasın diye gördüğünüz gibi iyicene altına gelecek kadar yapıyorum. Gazoz kapaklarını daha önceki çalışmalarda benim gördüğüm hiç mesela boyamadan kullananlar da var. Ama boyadığınızda da gerçekten çok daha orijinal bir şey oluyor. Evet, geri dönüşüm diyoruz, niye boyuyoruz diye düşünebiliriz ama birazcık da kendimizden bir şeyler katmakta fayda var. Biraz renklendirdik mi inanın çok daha güzel oluyor. Çiçeğimizin ortasında sarıya boyuyoruz. Ben astar, beyaz astar yaptım ama sarı bir ton boyadığım halde yine sanki böyle açıkta kaldı. O yüzden kuruduktan sonra bir daha sarının üzerinden geçeceğim. Böyle tam sarı olmasını istediğim için. Siz eğer ki kullandığınız kapak açık renk beyazla astar yaptıysanız üzerine tekrar ikinci katı boyamayabilirsiniz. Beyaz astarımız kurudu. Su yeşiliyle tablomu renklendireceğim. Daha sonra budak aparatıyla eskitme görünümü kazandıracağım zeminime. Aynı yönde boyamaya dikkat ediyoruz. Hemen boyamız
boyamız kurumadan budak aparatıyla üzerinden geçiyoruz ki eskitme görünümünü alalım. Ben bir tarafı aşağıya bir tarafı yukarıya ters çevirerek kullandım. Siz isterseniz iki tarafı da aşağıya baktırabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Hemen hasır ipimizle yandaki görüntüyü temizlemek amacıyla ve dekoratif olmasını arttırmak amacıyla hasır ip kullanıyoruz. Yukarıdaki boşluğu herhangi bir yere asmak için, tablo olarak kullanacağım için bırakıyorum. Siz eğer ki arkasına da yapabilirsiniz bunu. Yani yukarısını tam da dönebilirsiniz. Ahşabın üzerine tam da yapıştırabilirsiniz. Ama böyle bir hem maliyeti azaltmış oluyoruz hem de tablonun orijinalliğini bozmamış oluyoruz. Kendisi tamamen bir askılık görevi görüyor bu hasırı kullandığımız zaman. Önce çiçeğinizin yerini muhakkak belirleyin. Daha sonra ortasını yapıştırıp yapraklarını yanına yapıştırın. Çünkü yukarıya yapıştırırsanız çiçeğiniz çok yukarıda kalır. Yapraklarını sonradan ekleyeceğiniz için. Ben yine daha önceden bir ön çalışma yapıp yapıştırma işlemimi öyle yaptım. Siz de muhakkak önceden bir yerleşim yapıp daha sonra yapıştırmaya başlayın. Önce kapaklarımızı artı şeklinde yapacağız. Tam ortalanması için, eğer tam ortalı olmasını istiyorsanız, ben öyle istediğim için artı şeklinde yapıştırdım. Daha sonra o artıların içerisine ikişer tane daha kapak ekliyorum ve çiçeğimi oluşturmaya başlıyorum böylelikle. Gördüğünüz gibi yarısı hazır. Şu anda tamamı hazır. Gerçekten baktığınızda böyle bir gazoz kapağından oluşmuş bir tablo hissi vermiyor. Ama çok güzel bir geri dönüşüm çalışması. Lodos dalından da hemen bir dal yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil yapraklarımızı da altlarına ekledik. Ben 4 tanesini altına yapıştırıyorum. 2 tanesini de yaprak gibi yanlarına yapıştıracağım. Son yaprağımızı da yapıştırdıktan sonra geri dönüşüm tablomuz hazır. Gerçekten hemen hemen sıfır maliyet diyebiliriz. Elinizdeki kapakları, tahtaları kullanarak bir dal, bahçeden, parktan bulduğunuz bir dalı bile yapıştırarak yapabileceğiniz çok güzel, çok dekoratif bir tablo oldu. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak yorumlardan bana yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.